Bazı komutlar vardır. Çok fazla elinizin altında kullandığınız komutlar değildir ama bazen lazım olur. Lazım olduğu yerde de sizin işinizi görür. End ve or komutları böyle komutlar. End ve or komutları ne yapıyor? End biliyorsunuz ve işlemi, or veya işlemi. Bit olarak end, or, özel veya komutlarını daha önce bit olarak anlattığım bir video hazırlamıştım. Daha önce end, or, XOR yani özel veya ve kapılarını bit olarak anlattığım bir videom vardı. Orada bit olarak anlatmıştım. Burada hafıza alanlarındaki end ve or işlemlerine bakacağız. Şimdi bunu bir örnek üzerinde sizlere açıklamaya çalışayım. Benim bir akıllı cihazım var PLC'me bağlı ya da bir sürücüm var. Basit bir sürücüm var. Sürücü içerisine ben PLC'den veri yazdırabiliyorum ya da sürücü içerisinden ben veri alabiliyorum. Biraz sonra bir data blok, sürücü data bloğu oluşturacağım. İçine veri diye bir hafıza alanı oluşturacağım. Bu hafıza alanı 2 byte'lık bir hafıza alanı olacak. Yani 1 word'luk hafıza alanı olacak ve bu hafıza alanına DB'ye sürücü üzerinden veri aldığımı ve buradaki DB'yi de yine sürücüye aktardığımı düşünelim. Örneğin burada almış olduğum verilerden bu bir word'luk hafıza alanının işte 0.0'dan başlayıp 1.7'ye kadar giden burada bitleri var. Bu bitlerden 1, 2, 3, 4, 5 tanesi işte akıllı cihazın ki burada örnek sürücü üstünden gideceğiz. Hani bu kadar basit değil ama olayı anlatabilmem için bu örnek üzerinden gideceğiz. Buradaki inputlara ait yani sürücü üzerindeki inputlara ait olsun. Ondan sonraki 0507 outputlara ait bir bilgi olsun. İşte 1'den 1.4'e olan adreslerdeki benim sürücünün hız bilgisi olsun. 1.5, 1.6 işte sürücüyle ilgili rampalanma bilgisi olsun. Ve 1.7'de sürücünün on-off konumunu gösteren bir hafıza alanı olsun bu şekilde. Şimdi gelelim. Ne oluşturacaktım ben? Sürücü ve içerisinde veri diye bir word'lük hafıza alanı oluşturacaktım. Geldim. Add new block. Ne yapacağım ben burada? Data blok oluşturacağım. Neydi bunun adı? Sürücü diye bir data blok oluşturuyorum. OK dedim. Data blok oluştu. Burada bir tane veri hafıza alanı açmış olayım. Data tipi ne olsun bunun? Word olacak. Bir word'lük hafıza alanı açtım data bloğun içerisine. Buradaki start value değeri ne olacak? Şimdi ona bakalım. Bu veri ne olsun? Örneğin 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Tamamen deneme amaçlı yapıyorum. 1, 0, 1 olsun. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Bu şekilde bir hafıza alanı oluşturduğumu düşünün. Bu Excel'de hazırladığım basit bir hafıza alanlarını işte biner olarak girdiğimde bunun desimal ve hexadesimal karşılıklarını veren basit bir Excel tablosu. Hatta biraz da büyütelim. Şimdi bunun desimal karşılığı ne oluyor? 21.845. Gelelim buraya. Start value 21.845 olsun. Yani şu anda benim veri aldığım ya da veri aktardığım hafıza alanında şu bitler aktif ve 0 olduğunda, pasif olduğunda 0,1 durumunda desimal olarak bunun karşılığı 21.845 veriyi girdim. Gelelim main OV1'e. Şimdi şöyle bir şey yapacağım ben burada. Diyorum ki bana sürücü üzerindeki hız bilgisi lazım olsun. Yani sürücü üzerindeki hız bilgisini görmek istiyorum. Sürücü üzerindeki hız bilgisini görürken direkt şu hafıza alanına erişimimin olmadığını düşünelim. Bu hafıza alanını benim bir şekilde ne yapmam lazım? Okumam lazım. Bu okuma değerini buradaki yalnız sürücü veri bir word'lük şu hafıza alanından bu veriyi okurken bu hafıza alanında bozmamam lazım. Çünkü çalışan bir sistem var. Bir sürücü sistemi var. Kendi parametreleri çalışıyor ama ben bunun PLC'den 1.4 ile 1.1 arasındaki verilerini PLC'ye almam lazım. Bunun elimde net bir adresi yok. Sürücü veri diye bir word'lük hafıza alanı var ve burada 1.4 ile 1.0 ile 1.4 arasındaki bitleri ben almak istiyorum. Şimdi buradaki bitleri ben eğer end işlemine tabi tutarsam ve bu end işlemine tabi tuttuktan sonra buradaki verileri bir örneğin memory işte merker hafızalarına atarsam burada o verileri ne yapabilirim? Ben okuyabilirim. Nasıl olduğunu şu anda kafanızda oturmadı ama biraz sonra daha net oturacak. Peki burada end işlemim nerede benim? Ona bakalım. Buradaki Basic Introduction altındaki Word Logic Operations'ın altında V işlemini ne yapabiliyorum? Bulabiliyorum. Bu hafıza alanlarının ve buradaki
V işlemi hafıza alanlarının binary ya da bool sayısal karşılıklarında karşılıklı olarak ilgili bitlere V işlemi yapıyor. Bunu ben Word olarak yapacağım bu işlemi. Şimdi V işlemini yapacağım verilerden bir tanesine şu sürücü veri. Sürücü data bloğunun içerisindeki veri bir Word'lük hafıza alanı. Peki ben bununla neyi V işlemine tutarsam sadece ilgili kısmı alabilirim. Hatta şunu geri alalım. V işlemi neydi? Örneğin in1 ve in2 diye girişleriniz var. Burada öyle mi geçiyor? Bir daha bakayım. In1, in2, out. Şimdi buradaki veriler ne olabilir? 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Bunu bir V işlemi olduğunu düşünelim. End işlemi olduğunu düşünelim bunun. Bunları hemen ortalayayım daha yakışıklı gözüksün. Şimdi in1, in2 0 ise 0. 0, 1 ise 0, 1, 0 ise 0. Ancak 1, 1'de ne olur? Çıkış 1 olur. Tamam. Şimdi buradaki hafıza alanını, şuradaki hafıza alanını V işlemine peki hangi sayıyla tutacağım? Ya da şöyle söyleyeyim. Şuradaki hafıza alanının sadece şu kısmını ben nasıl buradan dışarıya alıp okuyabilirim? Şuradaki hafıza alanları 0 olan, buna biz maskeleme de diyoruz. 0. Şuna dokunmayacağım. Şimdi 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Şu veriyi okuyacağım ve bu veri haricindeki diğer kısımlar benim için lojik 0. Eğer bu veriyi ben, şuradaki veriyi ben 1 olan bir başka veriyle V işlemine tabi tutarsam direkt bu işlemi okurum. Ne demek istiyorum? Yani şunu ben örneğin 1, 1, 1, 1, 1 verisiyle V işlemine tabi tutarsam ne olur? Bu 1 ile V işlemine tabi tutuyorsunuz. 1, 1 çıkışı 1. 0, 1 ile V işlemine tabi tutuyorsunuz. 0, 1 çıkışı 0. 1 ile V işlemine tabi tutuyorsunuz. 1, 1 çıkışı 1. 0, 1 ile V işlemine tabi tutuyorsunuz. 0, 1 çıkışı 0. 1 ile V işlemine tabi tutuyorsunuz. Çıkışı 1. Yani şuradaki ben sayıyı eğer 1, 1, 1, 1, 1 değerine sahip bir veriyle, tabi bu binary karşılığı, V işlemine tabi tutacak olursam, diğer hafıza kısımları 0 olacak olursa, burada ne olursa olsun sıfırların karşısında ister 1 ister 0 onları almaz. Sadece buraya girmiş olduğum birlerin karşısındaki ne yapacaktır? 1 değerlerini alacaktır. 0 değerleri 0, 1, 0 olacağı için almayacaktır. Yani bunu 1, 1, 7936 desimal sayısıyla, ki bu desimal sayısının karşılığı bu, V işlemine tabi tutacak olursam sadece şuradaki verileri alacak bana. Sayı kaç? 7936. Buraya girelim. 936. Bununla ben V işlemine tabi tuttuğumda buradaki, tekrar açayım, şu alandaki 1.0 ile 1.4 arasındaki hafıza alanındaki değerleri ben alacağım. Peki bunları nereye alayım? Bir Word alanı alayım. Merker ya da memory Word, onun içerisine alalım. Şimdi bu verileri aldım. Tamam. Bunu PLC'ye bir gönderelim. Önce bu verileri aldığımızı bir görelim. Şu anda PLC'min içerisine gitti. Peki bu verileri nerede göreceğim ben? Gelelim Watch Force Table'da bir yeni Watch Table ekleyeyim. Neyi göreceğim ben burada? Sürücünün içerisindeki veriyi göreceğim. Başka neyi göreceğim ben? Tek bir Merker Word 10. Bunları karşılıklı V işlemini binary yapacağı için binary sayı formatında alıyorum. Online aldım. Açalım şurayı. Bakın şu adres nereden başlıyor? 1.0'dan başlıyor hız bilgisi. Yani başta bir 8 bit var. Burada 1, 2, 3, 4, 5 bit var. Daha sonra burada 3 bit daha var. Bakın 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 8 biti şurada maskeledi. Buradan 0 değerini alıyoruz. Tamam? Buradan 0 değerini alıyoruz. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 5 bit var burada. Bu 5 biti sadece kendisini aldı. Bakın ondan sonraki şuradaki verileri de almadı. Görecek olursanız. Yani ben burada sadece 1, 2, 3, 4, 5 tane bitin değerini Merker Word 10 hafıza alanına aldım. Şimdi bunu eğer siz Merker Word 10 olarak düşünürseniz burası Merker Byte 10, burası Merker Byte 11. Ama varsayalım bu bir double hafıza alanı ya da işte burada veriler tam byte'ın yarısında geldi. Örneğin şuradan başlasaydı ne yapacaktınız?
Örneğin şu veri olsaydı Merker byte 10, Merker byte 11'i aslında ikisinde de değer tutan bir veri olacaktı burada. Şöyle bir şey ilave edelim. Yani şu benim için bir anlam ifade etmiyor şu an. Ortada sadece şurada işte 5 bitlik bir verim var. MainOB1'e gelelim. Şu aşağıya daha önceden videosunu hazırladığım bir komut daha vardı. Neydi? Kaydırma komutlarım vardı benim. Shift N, işte rotate komutlara gelelim. Şimdi şuradaki veriyi, bakın şuradaki veriyi ne tarafa kaydırayım? Sağa kaydırayım. Kaç bit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bit sağa kaydırayım. Şu veriyi şuraya oturtturayım. Ki benim için anlamda bir veri olsun. Örneğin aldım bunu, geldim buna. Kim var elimde? Merker Word 10 var. Yani hız bilgisi şu anda onun içerisinde. Write kaydırma yapacağım. Nereden? Ctrl+C Merker Word 10'u 8 bit sağa kaydıracağım. Örneğin bu da Merker Word 10, 11, 12 diyeyim. Merker Word 12'nin içerisine attık. Geldim şuraya Wash Table'a Merker Word 12. Sonra bunu gönderelim, ondan sonra oraya ilave ederiz. Geldim. Merker Word 10 var. Merker Word 12 de var. Bunu binare alalım. Şimdi bakın ne yaptım. Şu sürücünün aldığım veri ve şuradaki 1, 2, 3, 4, 5 tane veri bana lazım. Şu 5 veri. Bu 5 veri bana lazım olduğu için geldim şuna. Şuradaki o 5 veriye karşılık gelen bitlerin 1 olduğu, diğerlerinin 0 olduğu bir başka sayı değeriyle yani 7936 ile o veriyi V işlemine tabi tuttum. V işlemine tabi tuttuğumda sadece o 5 bitlik veri oradan Merker Word onun içerisine yazıldı. Daha sonra hani burada şu anda Merker Word Merker byte onun içerisinde şu veri ama işte 4, 8 şurası, 8 burası. Demin de dediğim gibi örneğin o veri hem Merker byte 10 hem Merker byte 11'in içerisinde de olabilirdi. Mesela şurada olsaydı 1, 2, 3, 4, 5, 6 bit kaydıracaktım. Daha sonra dedim ki o veriyi al, sağa kaydır. Kaç bit sağa kaydır? 8 bit sağa kaydır. Şu veriyi ben ne yaptım? Buraya oturtturdum. Artık şu tek 2 Merker Word 12 benim için anlamlı bir sayı haline de geldi. Artık buna da direkt erişebilirsiniz. Fark etmez. Yani bu Merker Word 10 sa buradaki ilgili bitlere siz direkt erişebilirsiniz ama ben burada sayısal işlemler yaptıracağım falan diyorsanız da bunu getirip Merker Word 12 içerisinde sağa kaydırıp, çünkü en küçük değerlikli bit sağda, sağa kaydırıp bunu bir anlamlı sayısal değer haline de getirebilirsiniz. Bu ne oluyor? Desimal karşılığında bir alalım. Örneğin 21'miş. Bakın aynı veri 5376 buradan çektiğiniz veri 5376 ama baştaki 8 bit bu veriye ait değil. Bu veriye ait olmadığı için aslında buradaki benim için kaç bitti o? Nereden başlıyordu? 1.0'dan 1.4'e 5 verinin gerçek sayısal karşılığı 21. 21'de ben ne yaptım? Aslında burası da ne? Merker Word 12, 13. Merker byte neye tekabül ediyor? 13'e tekabül ediyor burası. Ama dediğim gibi veriler oturmayabilir. 2, 3 ayrı byte alanında bu veriler dağılmış olabilir. Yani kaplamış olabilir ona. Bu şekilde ne yapabiliriz? Ben sürücünün içerisindeki veriyi ne yapabilirim? Okuyabilirim. Peki şimdi bir de şöyle bir şey yapalım. Şu en baştaki on-off'a ben PLC'den müdahale edeyim. PLC'den müdahale ederken de şuradaki verilerin hiçbirini bozmayayım. Şuradaki verilerin hiçbirini bozmadan geleceğim. Şuradaki benim işte sürücü veri içerisindeki 1.7 nolu biti 1 yapacağım. Peki bunu nasıl yapacağım? Direkt ulaşabilir miyiz? Direkt ulaşabiliriz ama şuradaki sayısal hani mov'la falan bir şey atar mıyız? Önce okuyacaksınız şu sayısal değeri. Onunla şunun çarpanını toplayacaksınız. Çarpanını topladıktan sonra o yeni değeri sürücüye atacaksınız. Bu ara sürücü içerisindeki veriler de eğer devamlı aktif olarak değiştiriyorsa belki o ara işte başka bir veriye geçmiş olacak. Haberleşme hızından belki bir şeyler işte yanlış çalışacak ve benzeri. Ben sadece şunu 1 yapmak istiyorum. Şimdi ona bakalım. Geleyim MainOB1'e. Bu sefer MainOB1'de ben şunun işim yok. MainOB1'de end işlemi, OR işlemini yapacağım. Sürücü veriye neyi OR işlemi yaparsam sadece şu veri değişir. Tamam. OR işlemine hemen OR'u da burada yapalım. OR işleminde neydi? Bir tek 0 0 0 çıkış veren, 1 0 0 1 ya da 1 1 1 çıkış veren
bir işlemdi. Eğer ben şuradaki verilere 1'i orlarsam ne yapar? Sıfırları 1 yapar. O zaman buradaki verilere ben 1'i orlamayacağım. Neyi orlayacağım şuradaki sayısal verilere? Buradaki sayısal verilere 0 orlayacağım. Çünkü 0, 0, or işlemi 0. 1, 0, 1. Örneğin 1, 0, 1 ve benzeri. İşte burada da 1 olduğunu düşünün. 1, 0, 1 ya da 0, 0, 0. O zaman burada da eğer ben şu kalan verileri 0 ile orlayacak olursam 0 bunlar için etkisiz eleman olacak. Şu sayısal değerini tekrar örneğin başındaki değere getirelim. Benim sürücümden şu veriyi aldığımızı ya da şu veriyi yazdırdığımızı düşünelim. Yani sürücünün içerisindeki işte input, output, hız bilgisi, rampayı ve on-off'u tuttuğu hafızanın böyle bir şey olduğunu düşünelim. Şimdi kaç yapıyor bu? 21.845. Neydi orası? Şöyle 21.845 o verim var. Main OB1'e geldim. Main OB1'de sürücü veriyi orlayacağım. Neyle orlayacağım? Şunun haricinde şunların hepsi 0 olan bir değerle orlayacağım. Niye? Demin de dediğim gibi örneğin şunu ben 0 ile orlarsam 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Burada da or elemanında 0 etkisiz eleman. V işleminde neydi? V işleminde o hafıza alanını maskelemek için, o hafıza alanını sıfırlamak için 0 ile veriyordum. Orada ise o hafıza alanını bozmadan istediğim alanları değiştirmek için 0 ile orluyorum. Yani şuralar hep 0 olacak. 0. Sadece şu hafızaların 1 olacak. Ona ne haber? 32.768. Peki alalım şuna. 32.768. Peki o alanı değiştirdikten sonra ne olacak? Ctrl C. Sürücü veriyi geri atayacağım. Ve sadece biraz sonra göreceksiniz sürücü verinin şu 1.7 adresindeki bitin 1 olduğunu göreceksiniz. Ama bunu da bir inputla yapalım ki değişimi görelim. Input 0.0 olsun. Bunu gönderiyorum PLC'me. PLC'me gönderdim. Watch table'a gelelim. Şu benim için artık gereksiz. Ne var? Input 00 var. Bool false. Şu desimalden şu da artık benim için geçersiz. Kafa karıştırmasın. Şu bakın baştaki hafıza alanı 0. Ben ne yapacağım? Input 00 ile 1'e çekeceğim. Diğer alanları bozmadan sadece şuradaki 1.7 adresini 1'e çekmiş olacağım. Input'a basıyorum. Bastım bakın sadece şuradaki değer 1 oldu. Geri kalan hafıza alanındaki değerlere herhangi bir değişiklik yapmadım. O zaman özetleyecek olursak ve veya işlemleri, and or işlemleri bir hafıza alanındaki sadece belli verilere o hafıza alanına zarar vermeden başka bir hafıza alanına aktarmaya ya da bir hafıza alanında sadece istediğimiz bit ya da bitleri diğer hafıza değerlerine zarar vermeden işte değiştirmemize yarayan işlemleri yapabildiğimiz ne diyelim komutlar diyelim. Bunu farklı türlerde yapabilir misiniz? Farklı türlerde de yapabilirsiniz. İşte veriyi okuyup onun üstünde bazı işte matematiksel hesaplamalar falan yapıp işte ilgili bitleri 1 yaptığınız ya da 0 yaptığınızdaki yeni değere göre ne yapabilirsiniz? İşlem yaptırabilirsiniz ama ya bu böyle bir işlem için bu oldukça pratik. Şimdi mesela başka bir işlem daha yapalım. Örneğin benim PLC'min input 0.0 input 0.8 arasında işte dışarıda butonlara, sınır anahtarlarına, switchlere de bağlı. Hatta şöyle diyeyim. Ben yardımcı memori hafıza alanlarını anlatırken bir üçlü kapı sisteminden bahsetmiştim. Her kapıda 2'şer tane sınır anahtarı vardı. İşte sınır anahtarları kapalıyken neydi? Ben motorumu çalıştırabiliyordum. Böyle bir sistem olduğunu düşünün örneğin. Ve input 0.0'dan 0.8'e kadar o byte'da işte sınır anahtarları ya da butonlar bağlı. Hatta diğer byte'larda da işte sınır anahtarları, stoplar, butonlar, sensörler bağlı. Ama ben burada sadece ilk 6 byte'daki işte yani input 00 ve input 05 arasındaki butonlara bakmak isteyeceğim ve diyeceğim ki ya bu butonlardan işte herhangi biri aktif olduğunda, herhangi biri 1 olduğunda işte şu çıkışı yapsın ya da hepsi aktif olduğunda şu çıkışı yapsın. Böyle durumda ne yaparsınız? 00, 01, 02, 03, 04, 05 butonlarını işte ya seri bağlarsınız ya paralel bağlarsınız. Bununla ilgili bir işlem yaptırabilirsiniz ama hani şöyle de bir yöntem var. Nasıl bir yöntem var? Gelelim yine Excel tabloma. Şuralar benim için önemli değil. 0. Sadece şuranın input byte ne diyeyim ben? 0 olduğunu düşünün. Yani 00 ile 0.7 arasındaki input byte'lar olduğunu düşünün. Örneğin oradaki değerler ne olsun? Şu hepsi 0 olsun. Örneğin 0.5'e kadar aldığımı düşünün. 0, 0, 0, 7, 1. Yani şu birler benim işimi
ilgilendirmeyen 2 tane bit benim işimi ilgilendiren, benim işimde kullanacağım bitlerin şura olduğunu düşünelim. Şimdi bunun tamamı benim için ne? Input byte 0 ve işlemine tabi tutacağım burada. Input byte 0'ı aldım. Byte işlemine tabi tutacağım. Bu ne? V işlemi yapacağım. Neyle V işlemi yapacağım ben? Şu iki veri bozulmayacak. Şu iki veri bozulmayacak. Şu verileri ne yapacağım? Kullanacağım. O zaman şu iki veriyi benim maskelemem lazım. Yani bunları 0 ile V işlemine tabi tutarsam, şunları 0 ile V işlemine tabi tutarsam bunlar geçemez. Ama bunları 1 ile V işlemine tabi tutarsam bunlar ne yapar? Geçer. Yani bunlar 0'da olsa 1 ile tabi tutacağım için bunlar ne yapacaktır? Çıkış verecektir. Şu aradaki değerler benim için ne yapıyor? Desimal karşılığı 63. Bunu ne yapacağım? 63 ile V işlemine tabi tutacağım. Örneğin bunda Merker byte örneğin 40'a atayım. Şimdi ne oldu? Merker byte 40'ın içerisine ben bunu atadım ve geleyim. Şimdi butonlara basıldıysa, yani herhangi bir buton varsa bunu karşılaştırma komutlarıyla yapacağım. Şu neydi? Eşit değildi. Eşit değil. Merker byte 40 artık benim için oradaki hafıza alanı. Merker byte 40 eşit değil 0'a. Yani butonlara basıldıysa şurası nedir? 0. 0 eşit değilse butonlardan birine basılmıştır. Örneğin bu da benim için çıkış versin. Nereye çıkış versin? Q0.0. Ha şunu da diyebilirsiniz. Tüm butonlara basılmışsa. Peki tüm butonlara basıldığında ne olacak? Tüm butonlara basıldığında 1, 1, 1, 1, 1, 1 olacak. Yani 63 sayısı olacak. O zaman şöyle dersiniz. Merker byte 40 63'e eşitse, butonların hepsine basılmışsa, sıfırdan farklıysa herhangi birine basılmıştır. Ya da 0'a eşitse hepsi sıfırdır. Burada tamamen sizin kurgunuza bağlı. Gelsin çalıştırsın. Neyi çalıştırsın o da çıkışta? Örneğin Q0.1'i. Bunu bir gönderelim. Gönderdim. Yine watch table'ı alalım. Artık sürücü veriyle işim yok. Butonlar olabilir. Butonlara basıp basmadığımı göreyim. Ama kaç buton lazım bana? Input 0.5'e kadar olan butonlar lazım. Şuraya ne koyacağım? Input byte 0. Bunun binary karşılığını görelim. Tamam mı? Başka bunu nereye almıştım ben? Hangi hafıza alanına almıştım? M byte 40'a. M byte 40. Bu da binary olsun. Bir görelim. Bunu gönderelim PLC'ye. Hatta şuraya Q00, Q01 ilave edelim. Monitoring'i alalım. Şimdi bakın. Input byte. Burada benim PLC'de şu anda ne kullanıyorum? 211 DC. Bit adresleri yetmeyecek. Yani 06 67 yok ama neyse diğerlerinden anlayacağız bunu. Örneğin bakın. 1 2 hepsine basılı tuttuğumda örneğin diğer çıkışım ne yapacak? Çalıştı. Diğer çıkışım çalıştı. Mesela bunu bir input'u maskelemek için kullanabilirsiniz. Yine bir çıkışı, fiziksel çıkışı maskelemek için ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz. Başta dediğim gibi AND OR komutları normalde elimizin altında çok fazla kullanmadığımız ama lazım olduğu zaman da işimizi gören komutlar, aklınızın bir köşesinde dursun diye bu videoyu hazırlıyorum. Bu videoda böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.